Define ve Arkeoloji, sizlerin YouTube kanalınıza hoş geldiniz değerli dostlar. Bu videomuzda sizlere define avcılığı ve gizemlerle dolu işaretlerin keşif yolculuğundan ve çağlar boyu işaretlerin sırrını çözme sanatından bahsedeceğim. Dilerim beğenirsiniz. O zaman ne duruyoruz? Haydi videomuza geçelim. Define arayışı, insanlık tarihi boyunca macera, zenginlik ve bilinmeyenin peşinde koşma arzusunun bir yansımasıdır. Bu tutkulu yolculuk, antik çağlardan beri sürmekte olup, kayıp hazinelerin efsaneleriyle beslenerek nesiller boyu cazibesini korumuştur. Her dönemde bu gizemli serüvene katılanlar, tarihin tozlu sayfalarında isimlerini altın harflerle yazdırmıştır. Eski çağlardan günümüze define işaretleri evrim geçirerek define avcılarının en büyük yardımcısı haline gelmiştir. Bu işaretler antik uygarlıkların bilgeliğinden günümüz arkeolojisine uzanan bir köprü görevi görür. Önemleri sadece gömülü hazineleri bulma sanatıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda geçmişe dair bilinmeyenleri aydınlatma gücüne de sahiptir. Define işaretlerinin çeşitliliği onların zengin tarihinin bir göstergesidir. Taşlar, ağaçlar ve tarihi yapılar üzerindeki semboller farklı medeniyetlerin ve kültürlerin izlerini taşır. Bu işaretler, çaprazlar, oklar, yıldızlar, haçlar, murç izleri, kanallar, oymalar, hayvan figürleri, sayısal ve geometrik işaretler ve çok daha fazlasını içererek zengin bir sembolizm sunar ve her biri kendine özgü anlamlar taşır. Taş üzerindeki işaretler eski dönemlerden kalan gizemli mesajlar barındırır. Tüm bu işaretlerin hepsinin kendine has anlamları mevcuttur. Ama genel olarak tüm bu işaretler kutsal mekanları veya önemli noktaları işaret edebilirler. Her bir işaret, define arayışının sırlarını biraz daha aydınlatır. Ağaçlar üzerine kazınmış işaretlerse doğanın kendine has bir dili olarak karşımıza çıkar. Bu işaretler zamanla ağaçların içerisine, diplerine veya çevrelerine yerleştirilerek ve daha sonra da doğa ile bütünleşerek tarih öncesi dönemlerden kalan birer iz bırakır. Gizemli dünyalarıyla avcıları cezbeden bu semboller, doğayla iç içe geçmiş bir define arayışının kanıtlarıdır. Tarihi, yapılar ve antik kalıntılar zamanın ötesinden gelen sırlarla doludur. Bu eserler, üzerlerinde barındırdıkları gizemli işaretlerle geçmişin kapılarını aralar. Her bir işaret, bir zamanlar yaşamış uygarlıkların dilinden, kültüründen ve inanç sistemlerinden haber verir. Bu semboller, adeta birer zaman yolcusu gibi, geçmişin bilgilerini günümüze taşır. Define işaretlerinin yerel efsanelerle olan bağlantısı, bu gizemli dünyaya adım atan herkesi büyüler. Her bir işaret, ardında bir hikaye, bazen bir servet, bazen de bir lanet saklar. Yerel halkın anlattığı efsaneler, bu işaretlerin çözülmesinde kritik ipuçları sunar ve avcıların yönünü belirler. İşaretlerin coğrafi ve tarihi bağlamının anlaşılması, define arayışının en önemli yönlerinden biridir. Her bir sembol, bulunduğu yerin tarihini, coğrafyasını ve o toprakların hikayesini yansıtır. Bu bağlamı çözmek, işaretlerin sırlarına ulaşmanın anahtarıdır. Define avcıları için metal dedektörleri, geçmişin izlerini sürmede vazgeçilmez araçlardır. Ancak gerçek hazineyi bulmak sadece teknolojiye değil, aynı zamanda işaretlerin dilini anlamaya ve onları doğru yorumlamaya da bağlıdır. Bu ekipmanlar, yerin altındaki sırlara ulaşmada birer kılavuz görevi görür, işaretlerin dili zorlu bir çözümleme sürecini gerektirir. Semboller ve figürler bazen doğrudan, bazen de dolaylı mesajlar içerir. Define avcıları için bu sembollerin anlamlarını çözmek, antik bir metni okumak gibidir. Her bir işaret, ya kayıp hazinelerin sırlarını açığa çıkarmanın veya bir sonraki gizemlerle dolu yeni işaretlerin yolunun anahtarını taşır. Define işaretlerinin çözümünde matematik ve geometri, eski uygarlıkların bilgelik mirasını temsil eder. Taşınma, ölçme ve açı hesaplamaları, hatta güneşin doğacağı zaman iklimlerin işaretler açısından da önemi çok büyüktür ve gizemli işaretlerin anlamını çözmede kritik öneme sahiptir. Bu bilimsel disiplinler
antik dünyanın derinliklerine gizlenmiş sırların gün yüzüne çıkarılmasında büyük bir rol oynar. Modern teknoloji, eski yazıtların ve sembollerin çözümlenmesinde ve gömülerin, hazinelerin, definelerin yerlerinin tespitinde ve bulunmasında devrim yaratmıştır. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri ve veri analizi programları, arkeologlar ve define avcıları için geçmişin kapılarını aralamıştır. Bu teknolojik ilerlemeler, tarihin tozlu sayfalarındaki gizemleri aydınlatmaktadır. Define işaretlerinin gerçek ya da sahte olduğunu ayırt etmek, derin bir bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. Sahte işaretler, zaman zaman define avcılarını yanıltabilirken, gerçek işaretler, dünya üzerindeki kayıp hazinelerin yerini işaret eder. Bu ayrımı edindiğiniz bilginizin ve yaptığınız araştırmalarınızdan, kazandığınız tecrübenizin sonucunda elde edersiniz. Tüm bu bilgilerin sizlerdeki birikimi, sizler için başarılı bir arayışın anahtarı olacaktır. Her zaman hemen hemen tüm Difine ve Arkeoloji YouTube kanalı olarak videolarımızda belirttiğimiz gibi, Difine arayışında sabır ve azim, başarıya giden yolda en önemli erdemlerdir. Sabırla araştırmalar yapıp, daha sonrasında araştırmalarınızdan ortaya çıkan net fikir ve aldığınız kesin kararınızla yapacağınız işlemlerin sonuçlarının olumlu olması çok yüksek bir olasılıktır. Bu macera zaman zaman bizlere meydan okuyan zorluklar ve hayal kırıklıklarıyla doludur ve tüm bu zorluklara şimdiden hazırlıklı olunmalıdır. Çünkü işaretleri yapan o zeki insanların bizlerden saklamış oldukları değerli hazineleri veya define gömülerini bulmamızı kolaylaştırmak için yapmadıklarını unutmayın, tam bir gizem ve sırlarla dolu eski antik bir bulmaca bizleri beklemektedir. Ancak geçmişin sırlarını keşfetme tutkusu, tarihin gizemleri, biz define avcılarını her engeli aşmaya motive ediyor. Define avcılığı, beklenmedik zorluklarla karşımıza çıkacak aklımıza bile gelmeyen tehlikelerle dolu ama aynı zamanda vazgeçilmeyen gizemlerle dolu bir maceradır. Yaban hayatı zorlu arazi koşulları ve hava şartları arayışı daha da zor bir hale getirir ama bu zorluklar üstesinden gelinemez değillerdir. Biz define avcılarının karşılaşacağı engelleri aşma becerisini geliştirirsek, sonunda mutlaka elde edilen başarı daha da tatmin edici olacaktır. Define arayışında doğa ile uyum içinde olmak, bu maceranın en önemli yönlerinden biridir. Geçmişten günümüze, avcılar doğanın işaretlerini okuyarak gizemli hazinelerin izini sürmüşlerdir. Bu uyum, arayışın sadece malzeme kazançlarından daha fazlasını ifade ettiğini, aynı zamanda bir doğa sevgisi ve saygısı geliştirmek anlamına geldiğini göstermektedir. Define arayışındaki hukuki boyutlar, tarihi süreç içinde önemli değişimler göstermiştir. Eski dönemlerde serbestçe yapılan define aramaları, günümüzde devletlerin belirlediği çerçeveler içinde yürütülmektedir. Bu durum, tarihi eserlerin korunmasını sağlama amacı taşırken, arayışı yapanlar için de hukuki bir bilinç ve sorumluluk gerektirmektedir. Define avcılığında alınması gereken güvenlik önlemleri, maceranın heyecan verici yönlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en ciddi konulardan biridir. Zorlu araziler, yaban hayatı ve hatta bazen insan kaynaklı tehlikeler ve özellikle yapılan tuzaklar avcıların her zaman her şeye hazırlıklı olmalarını gerektirir. Bu, sadece kişisel güvenlikleri için değil, aynı zamanda çevreye zarar vermemek adına da önemlidir. Başarılı bir define avcısı olmak için sahip olunması gereken özellikler arasında sabır, azim, dikkatli gözlem yeteneği ve yüksek bir tarih bilgisi yer alır. Bu özellikler, avcıların zaman içinde geliştirdikleri ve tecrübe ettikleri değerlerdir. Her başarılı arayış bu özelliklerin bir kombinasyonunun sonucudur. Define, avcılığının etik kuralları, tarihi mirasın korunması ve doğaya saygı üzerine kuruludur. Avcıların arayış sırasında bu kurallara uyması, buldukları hazinelerin sadece maddi değerler olmadığını, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıdığını anlamalarını sağlar. Bu, avcılığın sadece bir hazine arayışı değil, aynı zamanda tarihe ve doğaya duyulan bir saygının ifadesi olduğunu vurgular. Toprak altı görüntüleme teknikleri,
define avcılığının en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu teknikler sayesinde avcılar yer altındaki boşlukları, tünelleri ve potansiyel define yataklarını tespit edebiliyorlar. Bu yöntemler, arazinin altını adeta bir X-ray cihazıyla incelememizi sağlayarak, işaret çözümlemesindeki başarı oranını artırıyor. Ekip çalışması ve etkili iletişim, define avcılığında büyük bir önem taşıyor. Farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerin bir araya gelerek paylaştıkları bilgi ve tecrübeler, define işaretlerini çözme sürecini hızlandırıyor. Birlikte çalışmanın gücü, zorlu arazilerde ve karmaşık işaretler karşısında daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlıyor. Define avı sırasında doğanın güçlü şartlarıyla karşılaşmak da olasıdır. Sel, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler, avcıların karşılaşabileceği zorluklardandır. Bu nedenle doğal afetlere karşı önlem almak, güvenlik tedbirlerini artırmak ve hava durumu tahminlerini yakından takip etmek büyük önem taşır. Uluslararası örnekler incelendiğinde, define işaretlerinin ve avcılık tekniklerinin kültürler arası benzerlikler gösterdiği görülür. Ama farklı coğrafyalarda yüzyıllar boyu süregelen bu arayış evrensel bir maceranın parçasıdır. Her kültürün kendine özgü işaretleri ve çözüm yöntemleri ve tabii ki işaret aynı olsa bile anlam değişiklikleri vardır. Tüm bu işaretler, define avcılığının zengin ve çeşitli tarihine ışık tutar. Define avı maceraları, zamanın ötesinden gelen kahramanlık hikayeleri gibidir. Eski kraliyet hazinelerinin peşinde koşan avcıların yaşadıkları, bugün bile pek çok kişiye ilham kaynağı olmaktadır. Bu maceralar, adeta modern zamanların destanları olarak, gelecek nesillere cesaret ve azmin simgesi olarak aktarılır. Define arayışı sırasında karşılaşılan hukuki engeller, avcıların hikayelerine gerilim katmaktadır. Yasaklı alanlarda kazı yapmanın getirdiği riskler, hikayeleri daha da heyecanlı kılar. Avcıların bu engelleri aşma çabaları, zekalarını ve çözüm odaklı yaklaşımlarını gözler önüne serer. Define işaretleri üzerinde yapılan yanlış yorumlar, avcıların en büyük kabusudur. Bir işaretin yanlış çözümlenmesi, yıllar süren çalışmaların boşa gitmesine neden olabilir. Define arayışındaki sabır ve azim, avcıların en değerli erdemleridir. Uzun süreler boyunca sonuç alınamasa bile, umudunu kaybetmeyen avcılar sonunda aradıklarını bulmanın mutluluğunu yaşarlar. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma sürecidir. Define işaretlerini çözerken karşılaşılan en yaygın hatalar, sabırsızlık ve bilgi eksikliğinden kaynaklanır. Avcıların, işaretlerin dilini doğru çözümlemek için derinlemesine bir araştırma yapmaları ve yerel tarih ile coğrafyayı kavramaları gerekmektedir. Acelecilik ve yüzeysel bilgi, bu eski sırların yanlış yorumlanmasına yol açar. Define arayışında başarıya giden yol, sadece fiziksel güç veya teknolojik araçların ötesinde, sezgilere de yer verir. İntuitif yaklaşımlar, bazen en karmaşık işaretlerin bile çözümünde kilit rol oynayabilir. Bu, avcıların hem mantıklı hem de duygusal zekalarını kullanmalarını gerektirir. Define işaretleri ve astrolojik bağlantılar arasındaki ilişki zaman zaman göz ardı edilir. Eski uygarlıklar gökyüzünü ve yıldızları büyük bir dikkatle izlemişlerdir. Bu, bazı işaretlerin sadece belirli astrolojik koşullar altında anlam kazanabileceği fikrini doğurur. Define avcılığında yaşanmış ilginç ve öğretici vakalar yeni avcılar için büyük bir ilham kaynağı olabilir. Modern araştırma yöntemleri ve yazılımlar, define avcılığının geleceğidir. Yeraltı görüntüleme teknikleri ve veri analizi yazılımları, gizli kalmış sırları açığa çıkarmada devrim yaratıyor. Bu araçlar, arazinin altını neredeyse şeffaf hale getirerek, avcıların zaman ve çaba tasarrufu yapmalarını sağlar. Define arayışındaki psikolojik dayanıklılık, bu zorlu yolculukta avcıların en büyük destekçisidir. Karşılaşılan zorluklar ve hüsranlar, bu yolculuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak stres yönetimi ve dayanıklılık, define avcılarını hedeflerine ulaştıran en güçlü silahlardır. Her avcının karşılaşabileceği en büyük engel başarısızlıktır.
Ancak başarısızlıkla başa çıkabilme yeteneği ve yeniden motive olabilme gücü gerçek bir define avcısını tanımlar. Bu, sadece kaybolmuş hazineleri değil, kişisel sınırları da aşma yolculuğudur. Define avının sonu, buluntu yönetimi ve değerlendirme ile sadece başlar. Her bulunan eser, bir hikayeyi, bir tarihi ve bir mirası temsil eder. Bu süreç, kazanılan hazinelerin sadece maddi değerinin ötesinde, onların tarihi ve kültürel önemini anlama ve koruma sorumluluğunu da beraberinde getirir.